Herkese merhabalar. Yeni bir Netflix dizi önerilerinde yine beraberiz arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce kanalıma abone olup beğenmeyi, paylaşmayı unutmayınız. İlk dizimiz El Innocente. 2021 yılı yapımı olan bu dizinin konusu kaza ile işlediği cinayet ile istemediği entrikalar ile dolu bir karmaşanın içine sürüklenen Mateo Vidal önce hapishanede ardından da dışarıda bir nevi seri suçların odağına istemeden katılır. Olivia Costa ile tanışıp hayata tutunduğunu sandığı sırada Olivia'nın bambaşka bir kimliği olduğu bilgisine ulaşır. Ancak geçmişte işlemiş olduğu cinayet peşini bırakmayacak ve kendisine kurulan komplonun içinde hem kendini hem eşini kurtarmaya çalışacaktır. Mario Casas ile Aura Caridio'nun performansını izlediğimiz bu yapımda İspanyol karanlık işleriyle bataklığa zorla hapsedilen kadınların öyküsünü görüyoruz arkadaşlar. 8 bölümlük mini dizi polisiye ve İspanyol film anlatım şekillerine güzel bir örnek. IMDb puanı 8 olan bu dizinin oyuncuları Mario Casas, Alexandra Jimenez, Aura Caridio'dur arkadaşlar. Evet. İkinci sıradaki dizimiz The Serpent. 2021 yılının en iyi hangi mini dizi tartışmalarının bir numaralı sonucu olacak olan The Serpent, yani dizi filmdeki adı Yılan olan bu dizinin konusu Vietnamlı bir Fransız vatandaşı olan Charles Sauvagne'ın 1970'li yıllardaki öyküsünü ele alıyor. Dolandırıcı bir katil olan Sauvagne, kendi ülkesi olan Fransa'da bir Fransız olarak kabul edilmediğini ve aşağılandığına dair düşüncesi ile doğduğu toprakları kendine mesken tutar. Bangkok, Delhi, Hong Kong, Katmandu, Paris derken Afganistan'da bile sayısız suç işleyen katil ve aşığı Marie kurban olarak kendilerine sırt çantalı gezginleri hedef seçerler. Biraz spoiler verecek olursak arkadaşlar, öncelikle kolay hedef turistlere dostane olarak yaklaşıp kendini bir değerli taş taciri olarak tanıtan Charles, turistleri tuzağına çekmek için aşığı Marie'den yardım alır. Önce bizim Türk filmlerine konu olan namı diğer Nuri abimiz, yani Nuri Alço gibi içeceklerine ilaç atıp hasta eder ve bu sayede pasaportlarına ve paralarına kolayca el koyar. Ardından ise yardımcısı Ajay ile acımasızca ıssız alanlarda kurbanlarını öldürür, yakar ve yok eder. Ele geçirdiği pasaportlar ile dünyanın çeşitli yerlerinde bu işini sürdürürler. Marie'nin ise tek suçu Charles'a aşık olmaktır, ancak dizinin sonunu kaybolan iki hippi genci Bangkok Büyükelçiliği çalışanı Herman Kippenberg bir araya getirecektir. Gerçek bir öyküden oluşan bu yapımı izlerken çoğu zaman şehirler ve zamanlar arası geçişlerde bir hayli ben de zorlandığımı hissettim arkadaşlar. Fransa'dan Hindistan'a, Türkiye üzerinden araba ile seyahat eden katilin öyküsüne ilişkin raporlarını Büyükelçi çalışanı hala saklamaktaymış. IMDb puanlamasının 7.7 olduğu bu heyecanlı dizinin oyuncuları ise Tahar Rahim yani Charles, Jenna Coleman yani Marie, Bill Hall yani Herman Kippenberg sevgili arkadaşlar. Evet, sıra geldi 3. dizimize. Behind Her Eyes. 2021 yapımı olan bu 6 bölümlük mini dizide öykü şöyle arkadaşlar. Bekar bir anne olan Louise'in patronu ile olan ilişkisiyle başlıyor. Evli olduğunu öğrendiğinde kendini uzaklaştırmaya çalışan Louise'in bir yandan da psikiyatrist olan patronun eşi ile de tesadüfen tanışıp arkadaş oluyor. Her şey gizli bir bilgiye ulaşma yolunda ilerlerken sonunda tahmin edemeyeceğiniz bir gerçek ortaya çıkıyor. Heyecanı tadında bırakalım, spoiler vermeyelim arkadaşlar. IMDb puanlaması 7.2 olan dizinin oyuncuları Simona Brown, Eva Hewson, Tom Batman'dır. Evet, 4. sıraya geldik. Adı The Queen's Gambit olan bu dizi 2020 yapımı sevgili arkadaşlar. Bugün kalkıp bana sorsanız ki 2020'de güzel ne oldu diye, işte size vereceğim cevap The Queen's Gambit olurdu herhalde. 1960'lı yıllarda yetim okuluna gönderilen Elizabeth Harmon hikayesinin anlatıldığı mini dizi 7 bölümde sonlanıyor arkadaşlar. Hakkında uzun uzun yazılar yazılacak kadar iddialı olan yapım yayınlanmaya başladığı tarih itibariyle birçok kişinin diline dolandı bile. 9 yaşındayken okuldaki hademe tarafından öğrendiği satranç bilgisine tutkuya dönüşten Harmon hikayesini siz de tutku ile eminim ki seyredeceksiniz. Oyunculuklardan müziklere, görsel dekorlardan sinematografiye kadar oldukça başarılı bulunan yapım eski satranç şampiyonu Kasparov ve eğitmen Pandolfi'nin danışmanlığında çekilmiş.
Hiç satranç bilmeyenleri bile satranca bağlatacak kadar merak uyandırıcı bu diziyi sakın kaçırmayın, olur mu? IMDb puanlaması 8.2 olan bu dizinin oyuncuları Anya Taylor-Joy, Bill Camp, Marielle Heller. Evet, geldik IMDb puanlaması 8 olan 5. dizimize. Unorthodox. 2020 yılı yapımı olan bu dizi Amerika'da yaşayan Yahudi bir kadın kendi cemaatinden görücü usulü dini bir tören ile evlendirilir. Zor şartlar altında yaşamaya alışmakta zorlanan kadın annesinin bulunduğu Berlin'e kaçar, ancak orada kötü talihi yakasını bırakmayacak ve çok sevdiği müzisyenlik arasında tercih yapması gerekecektir. Filmde dinlerin insanların yaşamını nasıl etkilediğini farklı bir pencereden görüyoruz. Daha fazla detay vermiyoruz. Sizi dizinin heyecanında kaybolmaya bırakıyoruz arkadaşlar. Bu dizide oyuncuları ise Shira Haas, Emmett Rahau, Jeff Wilbuster arkadaşlar. Herkese iyi seyirler diliyorum. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir güzel videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.